VTC Haber TV'den selamlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın hatırlatmamızla beraber bültenimize başlıyoruz. Bu hafta sizlere Ethereum Merge yükseltmesi sonrasında neler yaşandığını, Merge'ün Ethereum'u nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Ethereum blockchain ağı kritik bir dönemden geçti. Merakla beklenen Ethereum Merge 15 Eylül 2022 tarihinde nihayet gerçekleşti. Güncellemenin gerçekleşmesinin ardından Ethereum Vakfı'nın önde gelen isimlerinden Tim Beyko, "İyiyiz, bitti, birleştik" şeklinde tweet atarken, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, The Merge'ün gerçekleşmesine yardımcı olan herkesin gurur duyması gerektiğini ve bunun tüm ekosistem için büyük bir an olduğunu belirtti. Ethereum Merge'ün gerçekleşmesi için atılması gereken ilk adım olan Bellatrix yükseltmesi ise Merge öncesinde başarıyla gerçekleşti. Bu geçişle beraber Ethereum blockchain ağındaki işlemler Merge için entegre edildi ve Paris yükseltmesine hazırlandı. Bellatrix yükseltmesi, Paris öncesi blok dizilimlerini ayarlamak üzere ağda aktif hale getirildi. Yükseltme ile mainnet ve beacon zincirlerinin birleştirilmesi, Ethereum ağındaki madencilik faaliyetlerine nokta koydu. Bitcoin'in daha programlanabilir bir hali olarak 2015 yılında ortaya çıkan Ethereum, gerçekleşen Merge yükseltmesine kadar aktif olarak Proof of Work konsensus mekanizması ile yürütülüyordu. Ancak bu yükseltme ile birlikte Proof of Stake'e geçen Ethereum blockchain ağı, bundan sonra varlıklarını stake eden validatörlere emanet edecek. Merge ile birlikte Ethereum, Mainnet ve Beacon Chain başarıyla birleşti ve Proof of Stake'e geçiş sağlandı. Bu geçişle Ethereum'un bir sonraki yükseltmesi, Surge'ün de ilk adımı atılmış oldu. Yükseltme ile beraber Proof of Work madenciliğine veda eden Ethereum için yepyeni bir sayfa açılırken, Ethereum 2.0 hayalinin ilk adımı başarıyla atılmış oldu. Ancak Merge'ün asıl amacı ağı Proof of Work'ten Proof of Stake'e taşımak olduğu için bu yükseltmenin işlem ücretlerine pek olumlu yansımadığı görüldü. Merge sonrası Ethereum gas ücreti 99 GB'ye kadar çıktı. Merge ile birlikte Ethereum'un tükettiği enerji %99.4 oranında azaltılmış oldu. Böylelikle uzun zamandır süregelen verimsizlik problemini başarılı bir şekilde çözen Ethereum geliştiricileri, kullanıcıların varlıklarını artık stake'lere emanet etmeye başladı. Ethereum'daki madencilik için gereken hash gücü ihtiyacı ortadan kalksa da, geçmiş bloklara dayalı çok titiz bir çalışma devam ediyor. Bu noktada önümüzde 4 adım daha bulunuyor. Bu adımlar sırasıyla Search, Verge, Purge ve Splurge olarak tanımlanıyor. Diğer adımların da Merge gibi başarılı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda Ethereum, tamamen Proof of Stake tabanlı bir ağ olarak işlemlerine devam edecek. Merge sonrası ilk NFT basımı da gerçekleşti. Bir kullanıcı Ethereum'un Proof of Stake'deki ilk NFT'sini sundu ve bu NFT'yi çıkarmak için yaklaşık $60.000 yani 36 Ethereum gas ücreti ödedi. Bir panda yüzünü temsil eden NFT, The Transition olarak adlandırıldı. Ethereum geliştiricilerinin bir sonraki ana hedefi ise sharding. Sharding, Ethereum blockchain'lerini paralel bölümlere ayırarak ölçeklenebilirliği iyileştirmeyi amaçlıyor. Ethereum Merge ile birlikte yeni bir devir daha başlamış oldu. Artık Ethereum varlıklarınız yüksek hash gücüyle madencilere değil, doğrulayıcılara emanet. Bu noktada Ethereum blockchain ağının tükettiği enerji %99.4 oranında azalırken verimlilik de doğru orantılı olarak artıyor. Merge'ün gerçekleşmesiyle birlikte Proof of Work'e veda eden ağ, madenciliğe de veda etmiş bulunuyor. Sonuç olarak Proof of Stake'e geçişle artık Ethereum ağı için daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir dönem başlamış oldu. Bu noktada Ethereum, vizyonunda özetlediği tam boyuta, güvenliğe ve sürdürülebilirliğe ulaşmaya bir adım daha yaklaştı. Bugün sizlere Ethereum Merge sonrası yaşanan gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.